yaptım. Dayanabilir sıcaklıkta. Birinci bir mayalanma yapacak. Gel canım, bismillahirrahmanirrahim. Bayağı da dolacak sevgili seyirciler. Merhaba sevgili seyirciler. Efendim mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ailenizin aşçısı Oktay Usta size güzel şöyle bir sokak lezzeti, sokak tadı hazırlayacak. Efendim sokak lokması hazırlamak istiyorum. Hem sokakta, kandil zamanı, hüzünlü zamanlarda böyle gelir mahallelerde dökülür ya. Efendim şimdi güzel böyle pratik ev ortamında hazırlanan bir lokma tatlısı olacak. Şerbeti ve hamuru yağda kızaran, öyle çok bir malzemesi olmayan bir tatlı ama çok sevilen bir tatlı. Lokma tatlısı. Şimdi lokma tatlısına önce şerbetinden başlayacağım. 4 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 1 dilim limonla birlikte tencereye alacağız az sonra. Gelelim hamuruna lokma tatlısının 4 su bardağı un, 1 çorba kaşığı toz şeker sevgili seyirciler, 1 paket instant maya, yarım çay kaşığı kadar da tuza ihtiyacımız var. Sonra da buraya ılıktan yukarı biraz böyle sıcağa yakın su ile hamurumuzu hazırlayacağız. Şimdi su ölçüsünü birazdan vereceğim çünkü yaparken önce ilk olarak işe şerbet ile başlıyoruz sevgili seyirciler. 4 su bardağı şekeri tencerenin içine alıyorum. 1 dilim limonla birlikte kaynayacaklar. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatacağız sevgili seyirciler. Ama kaynamaya başladıktan sonra. Çünkü şerbet kaynayacak, kıvamlanacak ve artı soğuması gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Şimdi bunu karıştırdık. Bu yavaş yavaş burada erisin. Gelelim şimdi sevgili seyirciler hamura. Hemen hamurda su ölçümüzü yapalım. 1,5 bardağını normal ılık su koyuyorum. Diğer kalanına da sıcak su koyup bir dengelememiz lazım. Şurası 2,5 su bardağı suyu yaptım. Dayanabilir sıcaklıkta. Sıcak ama elim dayanabiliyor sevgili seyirciler. Evet, şimdi püf noktasını vereceğim. Sevgili seyirciler, hemen şuradaki kaşığım ile ortasını açıyorum. Şimdi bu ortayı açtıktan sonra ortaya 1 çorba kaşığı toz şeker. Ondan sonra yarım çay kaşığı tuz. 1 paket instant maya. Sevgili seyirciler, buraya 1 bardak, ya dur önce şöyle bir karıştırayım. Karışsın. Az bir un ile karıştılar. Ve buraya 1 bardak o sıcak sudan veriyorum. Tamam. 1 bardağını verdikten sonra burada bir bulamaç yapmamız lazım. Yani önce 3 sefer mayalanması var bu tatlının sevgili seyirciler. Birinci mayalanma burası. Yumuşak bir dokuya sahip olacak. Böyle yumuşacık, cıvık bir hamur olacak şurada. Sonra yanlardan örteceğiz. Birinci bir mayalanma yapacak. Sonra suyunu vereceğiz. Bir daha mayalanacak. Sonra bir daha karıştıracağız. Bir kere daha mayalandıktan sonra kızarma anı gelecek ondan sonra da. Bakın şimdi şurayı sevgili seyirciler güzelce sevgiyle karıştırıyorum. 1 dakika karıştırmanız yeterli. Şu cıvıklıkta olacak bakın. Görüyor musunuz? Maya, şeker, tuz. Burada güzel cıvık bir hamur elde ettik. Kıvamını göstereyim isterseniz. Bakın şöyle cıvık bir hamur. Tamam. Buranın üstü şimdi kapatılacak sevgili seyirciler. Hemen üstünü kapatıyorum. Ne ile kapatıyoruz? Un ile kapatıyoruz. Şöyle un ile kapatıyorum. Hatta şöyle düzleyeyim ki birazdan bir volkan patlaması olacak burada. Onu da göreceğiz inşallah sevgili seyirciler. Evet, birinci uykuya yatıracağız. Hemen streç film kapatıyorum. Sevgili seyirciler, bir 10 dakika kadar birinci mayalanmayı yapacağız. Ondan sonraki aşamaları yine birlikte devam edeceğiz. Kapatıyorum ve bekliyoruz. Şimdi volkan patlamasını göreceğiz. Yükselecek ve patlayacak. Bekleyelim. Şerbetimiz o sırada kaynasın. Sevgili seyirciler, lokma tatlımızın şerbeti bakıyorum son 10 saniye girdi. Tam 10 dakika. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynattım.
Şimdi altını kapatıyorum. Çünkü şerbetin soğuk olması gerekiyor. Tenceresinde durursa soğuması biraz uzun zaman alabilir. Ondan dolayı hemen başka bir kaba aktaralım. Şimdi cam kapta aşırı sıcaktan patlamasın. Önce biraz dökelim, az bir şey bekleyelim ki sıcağa bir uyum sağlasın. Bazen mutfakta kazalar yaşanabiliyor sevgili seyirciler. Sıcak soğuk dengesinden kaynaklanıyor. Haydi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Evet, şerbetimizi bir cam kap içine aldık. Onu soğutacağım. Evet. Burada şimdi sen yavaş yavaş soğumaya başla canım. Burada lokma tatlımızın hamurunu sarıp sarmaladım. Sevgili seyirciler, şimdi açıyorum. Açıl bakalım canım. Gel şöyle bir. Ayrıl da gel. Sen de gel şöyle. Bakın, volkan patlaması olacak demiştim. Sevgili seyirciler, görüyoruz şu anda. Volkan patlaması olmuş. Yani birinci mayalanma tamamlanmış. Güzel. 2,5 su bardağı suyumuz var burada. Bakalım ne kadarı alacak, onu da göreceğiz şimdi. Kaynar değil ama sıcak. Sıcak su olduğu vakit hızlı bir şekilde mayalanma oluyor. Streç film neyse, yenisini açarım oradan. Çünkü her zaman kapalı olması gerekiyor. Birinci mayalanma dedik sevgili seyirciler. 2,5 su bardağı suyun ikisini vereyim. Bir bardak kalsın. Yüze düşsün. Yok. Yarım bardak kaldı. Evet, yarım bardak. 2 bardak suyu vermiş oldum buraya. Sevgili seyirciler. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olur inşallah diyoruz. Güzel. İşte bu kadar. Evet, şimdi tekrar üzerine streç film kapatıyorum. Sevgili seyirciler, bir kere daha, bir yarım saat daha ılık ortamda mayalanacak. Kıvam görüyorsunuz. Cıvık bir hamur. Güzel özleştirin şöyle. Tamamdır. Kapatıyoruz. Bir kere daha mayalansın. Yine kaldığımız yerden devam edelim. Lokma tatlımız neredeyse streçe yaklaşmış durumda sevgili seyirciler. Bayağı bir yukarıya doğru mayalandı. Canım gel bakalım, açıl şöyle bir. Şimdi göreceğiz. Bakın, görüyor musunuz sevgili seyirciler? Köpük köpük olmuş durumda. Şimdi bu ikinci mayalanmaydı. Bir daha elimle bir çalıştıracağım şimdi. Normalde kaşıkla karıştırmıştım ya. Elimle bir karıştırayım şöyle. Sizlerde de kıvamını daha çünkü rahat gösterebilirim. Kaşıkta zor oluyor sevgili seyirciler. Böyle lastikleşmiş bir hamur olacak. Şerbetimiz neredeyse artık soğumak üzere. Son bir karıştırma daha yapıyorum. Ondan sonra şu yöntemde sevgili seyirciler. Bu elin yerini hiçbir şey tutmuyor. Demin kaşıkla falan yapmıştım ya, çok zor oldu. Evet. Şöyle bir güzel sevgili seyirciler özleştiriyoruz. Güzel. Şimdi son bir 10 dakika daha mayalanması olacak. Ondan sonra sevgili seyirciler hemen tavayı hazırladım. Yağı dökeceğim ve kaşık kaşık lokmayı dökmeye başlayacağım. Az sonra, 10 dakika sonra. Sevgili seyirciler, şimdi lokma tatlımızın şerbetini görüyoruz. Şerbet tamamen soğudu. Önce işe şerbetle başlayalım, soğusun. Ondan sonra lokmamızın hamuruna geçiyoruz. Şimdi lokmamızın hamuru 3. mayalanmasını da yaptı sevgili seyirciler. Şimdi güzel şöyle bir karıştırayım. Birazcık bir yumuşaklık var bunda ama sevgili seyirciler az bir şey buna un ekleyeceğim. Çünkü 2,5 su bardağı su koymuştum. 2 bardaktan biraz fazla olsun. Biraz fazla kaçırmışım sevgili seyirciler suyunu.
Şimdi baktım şöyle elimle çok yumuşak dökerken aşırı yumuşak olduğu için dökemem şimdi bunu ben. Ondan dolayı ama mutfakta çareler tükenmez. Az bir şey buradan un ilave edip 2 kaşık kadar daha un ilave ediyorum. Hemen şurada bir özleştireceğim. Ondan sonra da hemen dökeceğim. Gel bakalım canım. Tamam. Şimdi istediğimiz gibi oldu sevgili seyirciler. Su ölçümüzü o zaman tekrar edelim ki kafalarımız karışmasın. 2 su bardağından biraz fazla, çok değil. Ya da böyle 2 kaşık un ilave ederseniz 2,5 su bardağını döküp 2,5 su bardağı unu, yok 2,5 su bardağı suyu, özür dilerim çok kafam karıştı. Buçuklar kafamı aldı, darmadağın etti buçuklar. Şimdi netleştiririz. Tamam. 4 su bardağı un koymuştuk. Artı 2 kaşık daha un koyarsak su ölçümüzü hiç karıştırmaya gerek kalmıyor sevgili seyirciler. Tamam, şimdi dökme vakti. Ocağımızın altını yakalım. Yağı ısıtmıştım sevgili seyirciler. Şimdi kaşık kaşık lokmamızı dökmeye başlıyoruz. Gel canım, bismillahirrahmanirrahim. Hangi niyetle dökülmüşse Rabbim kabul eylesin. Sevgili seyirciler, 2 kaşık un ilave ettikten sonra kıvamı biraz daha koyulaştı. Lokma tatlılarımızı rahat rahat dökebileceğimiz daha hale geldi. Şimdi kaşık yardımıyla döküyor ve yağda gördüğünüz gibi bakın şöyle güzel güzel karıştırarak altın sarısı oluncaya kadar kızartıyorum. Lokma tatlımızı yağdan çıkarmadan önce hemen altını kapatıyorum. Her seferinde bir kapatıyorum ki ilk sıcaklığı çıksın. Şöyle yağını süzdürerek şerbetin içine alıyoruz sevgili seyirciler. Yalnız önemli bir püf noktası vardır. Buradaki tatlıdaki kevgiri asla oradaki şerbete daldırmıyoruz. Onun kevgiri ayrı. Çünkü Allah korusun şerbete daldırıp da yani bu kevgir buraya değerse sonra yağın içine gelirse çok ciddi bir yağda patlama olur. Yanarsınız Allah korusun. Ondan dolayı söylüyorum. Bunun kevgiri ayrı. Yağdaki kızartmanınki ayrı olsun lütfen. Attım. Karıştırdım. Şöyle 30 saniye kadar. Çektiniz mi canım? Tamam. Çok durursa çok şerbet çeker. Siz bilirsiniz. Kıyır kıyır olmasını istiyorsanız hemen şöyle rahat bir şey alalım ki orada serbest soğusunlar. Çünkü tatlı neticede sıcak bir alandan geliyor. Ve burada hemen şerbetini o sıcaklığıyla çekti. Rahat bir tabakta da soğutmaya geçiyoruz şimdi. Burası soğutma tabağı. Servise birazdan geçeceğiz. Görüyorsunuz altın sarısı oldu sevgili seyirciler. Şerbetimiz soğumaya devam ediyor. Şimdi yine dökmeye devam ediyorum. Yağın altını kapattım. Şöyle biraz sıcağını çıkarmaya çalışıyorum. Yoksa hemen çok sıcak olunca daha biz dökmeye devam ederken ötekiler kızarmış oluyor ondan dolayı. Evet, yağın altını kapattım. Bir karıştırdım. Ondan sonra yine dökmeye devam ediyorum sevgili seyirciler. Haydi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seyirciler, son lokmalarımızı da döktük. Şu anda görüyoruz altın sarısı oluncaya kadar kızartıyoruz. Güzel böyle çıtır çıtır olmaları için. Artık yağın altını kapatıyorum. Artık burası son tur idi. Un ölçümüzü tam net olarak söyleyeyim. 4,5 su bardağı una çıkardığımız zaman suyu hiç bozmayalım. 2,5 su bardağında kalsın.
O zaman şerbetimiz de kıvamı da tam istediğiniz kıvamda olacak. Çünkü ben 2 kaşık un ilave etmek zorunda kaldım. Biraz baktım cıvık oldu. Dökmek bayağı zor olacak sevgili seyirciler. Ondan dolayı tam 4,5 su bardağı un ile hazırladığınızda yeterli gelecek efendim. Oo, çok güzel oldu sevgili seyirciler. Bakın buharları çıkıyor. Bir öncekileri biraz daha az kızarttım. Bakalım nasıl olacak renkleri diye. Onlar da şöyle oldular. Güzel. Şöyle karıştırıyoruz ve şerbetten alıyorum artık. Hatta şöyle yapayım. Buradakileri direkt servis tabağına alayım. Elimde eldiven olduğu için direkt alabiliyorum sevgili seyirciler. Bakın tıkır tıkır ediyorlar. Güzel. Gayet sert. Hay maşallah. Dolacak. Bayağı da dolacak sevgili seyirciler. Lokma tatlımızın çıkan miktarı bu. Biraz da arada kızartırken testler de yapıldı. Yine de baya dolu. Şimdi bakın yakından isterseniz görelim. Sevgili seyirciler, doku test için sıkıyorum. Görüyorsunuz şerbetini çekmiş. Gelsin. bayağı bir şerbet çekmiş sevgili seyirciler. Evet, bol şerbetini çekmiş. Kıyır da olmuş. Dediğim gibi güzel, iyi kızarttığınız zaman, şerbette çok uzun tutarsanız çok şerbet çekiyor sevgili seyirciler. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Rabbim hayırlı dualarınızı kabul etsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.